Düşünün bir an. Bir toplumda hiç kimse aç uyumuyor. Hiç kimse tedavi parasını ödeyemediği için hastaneden geri çevrilmiyor. Hiç kimse borcunun altında ezilerek çaresizlik içinde yaşamıyor. Bu bir ütopya değil. Bu, İslam'ın yaklaşık 1400 yıl önce zekat müessesesiyle kurmaya çalıştığı toplum düzeninin ta kendisidir. Bugünkü videomuzda bu köklü İslami kurumu, tanımından dini temellerine, sosyal etkilerinden ekonomik boyutuna kadar tüm ayrıntılarıyla inceliyoruz. Hazırsanız başlayalım. Zekat nedir? Zekat kelimesi Arapçadan gelir. Sözlükte temizlik, artma ve bereket anlamlarına taşır. Neden temizlik? Çünkü zekat, malı cimrilik ve bencillik kirinden arındırır. İnsan elindeki serveti yalnızca kendisi için biriktirdiğinde o mal ruhen kirlenmiş sayılır. Zekat ise bu kirliliği giderir, malı hem manevi hem de maddi anlamda temizler. Neden artma ve bereket? Çünkü İslam anlayışına göre verilen mal azalmaz, aksine bereketlenerek geri döner. Hazreti Peygamber bu gerçeği şöyle ifade etmiştir: mallarınızı zekat ile koruyunuz. Terim olarak zekat, nisap miktarına ulaşmış ve üzerinden bir yıl geçmiş mallarda sahiplerince belirli oranda ayrılıp hak sahiplerine verilmesi zorunlu olan mali ibadetin adıdır. Ve şunu özellikle vurgulamak gerekir: zekat yalnızca bir yardım ya da bağış değildir. O, fakirlerin mal sahiplerinin servetindeki hukuken tanınmış hakkıdır. Bu fark son derece önemlidir. Zekat ne zaman farz kılındı? Zekat, hicretin 2. yılında Medine'de farz kılınmıştır. Bu tarihin önemi büyüktür. Çünkü Medine dönemi, İslam toplumunun bir arada yaşamaya, devlet kurmaya ve birlikte hareket etmeye başladığı dönemdir. Yani zekat, yalnızca bireysel bir ibadet olarak değil, toplumun omurgasını oluşturacak bir sosyal sistem olarak farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de zekat kavramı toplamda 32 kez geçmektedir. Bunun 26'sında ise namaz ile birlikte anılmaktadır. Düşünün, günde 5 vakit kılınan namaz ile aynı anda anılan bir ibadet. Bu, zekatın İslam'daki yerini en açık biçimde ortaya koymaktadır. Namaz bireyi Allah'a bağlarken zekat bireyi topluma bağlar. İkisi birlikte İslam'ın hem dikey hem yatay boyutunu oluşturur. Zekat kimlere verilir? Zekatın kimlere verileceği Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 60. ayetinde açıkça belirtilmiştir. Bu ayette 8 sarf yeri sayılmıştır. 1. Fakirler, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, geçim sıkıntısı çeken kişilerdir. Zekatın birinci ve en öncelikli alıcısıdırlar. 2. Miskinler, fakirlerden de zor durumda olan tamamen yoksullaşmış kişilerdir. Fakir bir şeylere sahipken miskin hiçbir şeye sahip değildir. 3. Zekat toplayıcıları, devlet adına zekat toplayan, dağıtan ve yöneten görevlilerdir. Bu kişiler yaptıkları hizmet karşılığında zekat fonundan ücret alabilir. 4. Kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenler, İslam'a yeni girmiş ya da İslam'a sempati duyan ancak henüz imanı pekişmemiş kişilerdir. Bu gruba yapılan destek, toplumsal barış ve İslam'ın yayılmasına hizmet eder. 5. Köleler, tarihi bağlamda kölelikten kurtulmak isteyen kişilerin azat bedellerinin ödenmesi için kullanılan bir sarf yeridir. Bu madde, İslam'ın köleliği ortadan kaldırma hedefinin kurumsal yansımasıdır. 6. Borçlular, kendi kusurları olmaksızın helal işler uğrunda borçlanmış ve borçlarını ödeyemez duruma düşmüş kişilerdir. 7. Allah yolunda olanlar, İslam'ı yaşatmak ve yaymak yolunda çalışan kişi ve kurumlar. Eğitim, sağlık, ilim faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilebilir. 8. Yolda kalmışlar, yolculuk esnasında parasız kalmış, vatanına dönemez duruma düşmüş kişilerdir. Evinde varlıklı olsa bile bu durumdaki bir yolcu zekata hak kazanır. İşte bu 8 kategori, zekatın ne kadar kapsayıcı ve ne kadar sosyal bir sistem olduğunu gözler önüne sermektedir. Zekat oranı ve hesabı nisap, zekatın farz olması için sahip olunması gereken asgari servet miktarıdır. Günümüzde bu miktar genellikle 80 ile 85 gram altın veya bunun parasal karşılığı olarak belirlenir. Havl ise bu miktarın üzerindeki servetin üzerinden tam bir kameri yılın geçmesidir. Nisap miktarına ulaşmış ve üzerinden bir yıl geçmiş servet üzerinden ödenmesi gereken zekat oranı ise 40'ta 1 yani %2,5'tur. Zekata tabi başlıca mal türleri şunlardır: altın ve gümüş, nakit para ve mevduat, ticaret malları, tarım ürünleri, hayvanlar, deve, sığır, koyun, keçi. Şimdi düşünelim, bir insanın servetinin %2,5'unu vermesi çok mudur? 1 milyonluk servette bu rakam yalnızca 25 bin liradır. Ama bu 25 bin lira belki 10 ailenin geçim kaynağıdır. Belki bir öğrencinin eğitim masrafıdır. Belki bir hastanın ilaç parasıdır. Zekat ve sosyal adalet. Zekatın en büyük toplumsal işlevi gelir dağılımındaki uçurumu kapatmaktır. Tarihte ve günümüzde toplumlar incelendiğinde şu gerçek görülmektedir: servet müdahale edilmezse daima tekelleşir. Zengin daha zengin, fakir daha fakir olur. Bu eşitsizlik sosyal gerilimlere, isyanlara, sınıf çatışmalarına ve nihayetinde toplumun çöküşüne zemin hazırlar. İslam bu tehlikeyi zekat ile bertaraf eder. Zekat sayesinde toplumda güçlü bir orta sınıf oluşur. Mal yalnızca zenginlerin elinde hapsolmaz, dolaşıma girer. Fakir kesimin satın alma gücü artar ve piyasada canlanma yaşanır. Sınıflar arası mesafe azalır, toplumsal barış güçlenir.
Ekonomik açıdan bakıldığında zekat aynı zamanda bir talep yaratma mekanizmasıdır. Yoksullara aktarılan kaynaklar ekonomide harcama olarak geri döner. Bu da üretimi, istihdamı ve genel refahı olumlu etkiler. Zekat ve sosyal güvenlik, modern sosyal güvenlik sistemi fikrinin ilk ciddi adımları 1941 yılında atılmıştır. Bugün devletlerin yurttaşlarına sunduğu sağlık sigortası, işsizlik yardımı, emeklilik gibi sistemler 20. yüzyılın ürünleridir. Oysa İslam bu anlayışı zekat müessesesiyle yaklaşık 1400 yıl önce hayata geçirmiştir. Aradaki fark yalnızca tarihsel değil, yapısal açıdan da dikkat çekicidir. Modern sosyal güvenlikte her birey sisteme prim ödemek zorundadır. Prim ödeyemeyen ya da sisteme dahil olamayan kişiler güvencesiz kalır. Zekat sisteminde ise ihtiyaç sahibi birey hiçbir prim ödemeksizin herhangi bir bürokratik prosedüre muhtaç kalmaksızın güvence altına alınır. Üstelik bu güvence sadece devletin zorlamasıyla değil, Müslümanların vicdani ve dini sorumluluğuyla işler. Bu zekatı modern sistemlerden çok daha güçlü ve kapsayıcı bir sosyal güvence haline getirir. Tarihte büyük toplumsal çalkantıların, devrimlerin ve isyanların arkasında çoğunlukla aynı neden yatmaktadır. Derin ekonomik eşitsizlik ve yoksulluk. Aç bir insan, umutsuz bir insan hem kendisine hem de topluma zarar verebilir. Suç oranları, şiddet olayları, toplumsal isyanlar. Bunların tamamı ihmal edilmiş yoksulluğun kaçınılmaz sonuçlarıdır. İslam bu gerçeği çok erken kavramış ve zekatla köklü bir çözüm sunmuştur. Zekat sayesinde temel ihtiyaçları karşılanan bireyler topluma düşmanca bakmaz. Hırsızlık, dolandırıcılık ve şiddet gibi suçların kaynağında yer alan çaresizlik azalır. Fakir ile zengin arasında karşılıklı saygı, sevgi ve merhamet köprüsü kurulur. Zengin bağlandığı topluma karşı sorumluluk hisseder, fakir ise aşağılanmadan destek alır. Bu sadece ekonomik bir denge değil, aynı zamanda ahlaki ve duygusal bir bütünleşmedir. Zekatinin bireysel ve manevi boyutu. Zekatı yalnızca sosyal bir mekanizma olarak görmek eksik kalır. Çünkü zekat aynı zamanda derin bir bireysel arınma ibadetidir. İnsanın en güçlü zaaflarından biri mala olan düşkünlüktür. Mal biriktirme tutkusu, cimriliğe, bencilliğe ve nihayetinde kişinin hem toplumdan hem de Allah'tan kopmasına yol açar. Zekat bu zinciri kırar. Zekat veren bir Müslüman, malın gerçek sahibinin Allah olduğunu fiilen kabul eder. Cimrilik ve hırsla olan bağını koparır. Vermenin huzurunu ve manevi genişliğini yaşar. Toplumla kurduğu bağı güçlendirir. Kur'an-ı Kerim zekat verenleri şöyle müjdeler: onların mallarından zekat al, bununla onları temizlersin, arındırırsın. Zekat, malı azaltmaz. Aksine malı temizler, bereketlendirir ve sahibini huzura kavuşturur. Bu gerçeği anlamak, zekata bakışı tamamen değiştirir. Günümüzde zekat günümüz dünyasına baktığımızda tablonun oldukça karmaşık olduğunu görürüz. Bir yanda insanlık tarihinin en büyük servetleri birikmiş durumdadır. Diğer yanda milyarlarca insan açlık, yoksulluk ve hastalıkla boğuşmaktadır. Oysa dünyadaki tüm Müslümanlar zekatlarını usulüne uygun verseydi ne olurdu? Araştırmalar İslam dünyasındaki zekat potansiyelinin yıllık yüzlerce milyar dolara ulaştığını ortaya koymaktadır. Bu kaynak düzgün dağıtılsaydı yoksulluğun büyük bölümünü ortadan kaldırabilirdi. Bugün pek çok İslam ülkesinde zekat kurumları hem devlet hem de sivil toplum eliyle organize edilmekte. Dijital platformlar aracılığıyla zekat hesaplamak ve vermek giderek kolaylaşmaktadır. Zekat, fakirlik ve açlık sorununu çözmek için tasarlanmış, sosyal çatışmaları önlemeye, toplumsal huzuru kalıcı kılmaya yönelik dinamik bir kurumdur. O, sadece bir vergi değil, bireysel arınmadır. Sadece bir yardım değil, hukuken tanınmış bir haktır. Salt bir ibadet değil, toplumu ayakta tutan bir köprüdür. Modern dünya sosyal adaleti ancak devasa bürokrasiler ve karmaşık yasalarla sağlamaya çalışmaktadır. İslam ise bu dengeyi 1400 yıl önce insan vicdanına ve Allah'a olan sorumluluk duygusuna dayanan zarif bir kurumla tesis etmiştir. Zekat, verenin kalbini, alanın hayatını ve toplumun geleceğini değiştirir. Allah'ın emri, toplumun ihtiyacı, insanlığın çözümü. Bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.